Tekrardan merhaba. Nasılsın? Umarım iyisindir. Instagram'da yaptığım anket sonuçlarına göre videolar çekmeye devam ediyorum. Bugün de tıpkı başlıkta gördüğün gibi motivasyonumuzu karantina sürecinde nasıl tazeleriz, nasıl harekete geçiririz ve nasıl sürdürürüz bununla ilgili konuşacağız. Aslında daha önce motivasyonla ilgili genel bir video çekmiştim. Birçok insanın aksine motivasyonun sandığımız kadar da çok da önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de birçoğumuz motivasyon karmaşası yaşıyoruz ve bir işe başlarken yapmamız gereken ve yapmak istediğimiz birçok işte motivasyona ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden motivasyonla ilgili söyleyecek bir şeylerimin olduğunu düşündüm. Öncelikle kendi hayatımda hangi konuda motivasyonla ilgili sorunlar yaşıyorum? Son zamanlarda bir göz attığımda aylar önce aldığım ama henüz başlamadığım bir aktivite geldi aklıma. Arka tarafta gördüğün gibi bir şövalye, bir tuval, fırçalar, boyalar her şeyi aldım ama hala resmimi yapmaya başlamadım. Evet, bu benim motivasyon karmaşası yaşadığım bir durumdu. Çoğu kez bununla ilişkileyerek anlatacağım konuyu. Peki dedim, beni harekete geçirmeyen, motivasyonumu böylesine protesto eden şey acaba neydi? Evet, bir resim yapmak için birçok şeye ihtiyaç duyuyoruz. Öncelikle resim yapacağımız bir alana, bir kağıda, bir tuvale, boyalara, fırçalara birçok şeye ihtiyaç duyuyoruz. Ama en basitinden elimize, kolumuza ihtiyacımız var. Bir takım yeteneğe ki biraz var, ilgiye daha çok ve bir takım görsel, uzamsal zekaya ihtiyacımız var. Bu saydıklarım içerisine bir de tabii ki son dönemlerde motivasyonu da ekliyoruz. Sanki şartmış gibi. Peki bu saydıklarım içerisinde sence en önemlisi, olmazsa olmaz diyeceğimiz şey ne? Çoğumuz buna ilgi, yetenek gibi şeyler söyleyebilir de evet resim yapmak için bir kağıda, bir boyaya kesinlikle ihtiyacımız var diyebilir. Ama aslında en acil olan ihtiyacımız elimizin, kolumuzun olması. O yüzden şöyle düşündüm. Bütün bu saydıklarımın içerisinde benim motivasyonumu etkileyen ne olabilir ki? Eksik olan şey ne? Fazla olan şey ne diye düşündüğümde son zamanlarda denk geldiğim bir isim geldi aklıma. Ayşe Işık. Şu tarafa veya şu tarafa resmini koyacağım. Şimdi bir sürü şey saydık. Bunlardan en önemlisi elimizin, kolumuzun olmasıydı. Ama bu resimde gördüğümüz birey elinin, kolunun olmamasına rağmen evet bu sayabileceğimiz eksiklerden birisi olabilirdi. Ancak bu kişi için bu geçerli olmamış. Yani her şeyin tam olduğu bir insan bile motivasyonu bulamazken acaba bu kişi, bu hanımefendi motivasyonu nasıl bulmuş olabilir? Yoksa motivasyon sandığımız kadar da önemli bir şey değil mi? Bununla ilgili gösterimi daha ayrıntılı izlemek için videomun linkini buraya koyacağım. Oradan izleyebilirsin. Evet, motivasyonla ilgili acaba kendimizi kandırıyor olabilir miyiz? Şimdi öncelikle motivasyonumuzla ilgili karmaşamız ne olursa olsun hepimizin motivasyona biraz ihtiyaç duyduğu kesin. O yüzden bugün beraber motivasyonumuzun neyden kaynaklı sorun yaşadığını, nasıl ortadan kaybolduğunu bulacağız ve devamında bunu nasıl etkisiz hale getiririz ve motivasyonumuzu yeniden aktif ederiz, bunlardan konuşacağız. Evet, biz genelde motivasyonla ilgili bir türlü başlayamıyorum noktasında sorunlar yaşıyoruz. O yüzden bu konu başlığında ilerleyeceğiz. Ben de tıpkı bu resme bir türlü başlayamıyorum diyorum ya. Aynı aslında. Kullanacağımız teknikler bilişsel davranışçı terapiler teknikleriyle hemen hemen örtüşen teknikler. O yüzden dipnot olarak bunu düşmek isterim. Öncelikle motivasyon yaşadığın alanı isimlendirmen gerekiyor. Sınava çalışmak mı? Bir işe başlamak mı? Kilo vermek mi? Kendini bir konuda geliştirmek mi? Ya da en basitinden sabah yataktan çıkmak mı? Öncelikle bu başlığı koyman gerekiyor. Çünkü biz bu rotada ilerleyeceğiz. Bu bizim için çok önemli. Daha sonrasında seninle bir cümle tamamlama çalışması yapacağız. Şimdi konuyu belirledin. Bir türlü başlayamıyorum dedin. Devamına bir çünkü koyman. Ondan sonra da boşluğunu doldurmanı istiyorum. Yani şu şekilde. Bir türlü başlayamıyorum çünkü... Evet, bu cümleyi tamamlamanı istiyorum. Bir türlü motive olamıyorum çünkü dedikten sonra kurduğun her cümle aslında senin bakman gereken yer. Somutlaştırarak gideceğimiz için ben kendi durumumdan örnekler vereceğim. Bir türlü resim yapmaya başlayamıyorum çünkü ya istediğim gibi bir şey olmazsa diye düşünüyorum. Ya başaramazsam diyorum. Yani ya ile başlayan cümleler kuruyorum. Bir diğeri ise başlayacağım şeyin gözümde büyüyor olması. Seni bekleyen süreci biliyorsun. Ne kadar ders çalışman gerektiğini, ne kadar eksik olduğunu biliyorsun aslında. Ya da ben yapacağım resimde bu işin sana ne kadar zor olduğunu biliyorum. Çünkü daha önce yaptım ya da insanlar bana bunun ne kadar zor olduğuyla ilgili bir şeyler söylüyor olabilirler. Bu yüzden de yapacağım şey gözümde büyüyor olabilir. Bu büyük bir lokma haline geliyor olabilir. Evet, bu iki şey üzerinden devam edeceğiz. Birincisi, bu cümleyi tamamlarken
ya ile başlayan bir şey kurduğunda aslında sen burada bilişsel bir çarpıtma yapmış oluyorsun. Yani henüz olmamış bir ihtimalin olmadan önce seni engellemesine izin veriyorsun. Henüz hiç gerçekleşmemiş bir şey, denemeden göremeyeceğin bir şey ama seni bugün yapmaktan alıkoyuyor. Yani şöyle düşün, ya 2 olursa diye 1 yapmaktan da vazgeçiyorsun. Çünkü hedefin 5 yapmak. Böyle baktığın zaman ya ile kurduğun cümlelerin hepsi henüz gerçekleşmediğinden senin için gerçek bir motivasyon darbeleyicisi olamazlar. Yani şöyle düşün, bir şey yapman gerekiyor ama bunu yapmıyorsun, yapamıyorsun. Çünkü motivasyonun eksik deyip bir takım orada sebepler sunuyorsun. Bu sunduğun sebepler sadece bir jüriyi ikna edebilir mi? Evet, bu çok önemli. Yani bunun için kanıt topluyorsun. Motivasyondaki sorunları anlatırken bir sürü sebep sunuyorsun. Sence bunlar gerçekten bir kanıt niteliğinde mi? Bunlar karşındaki bir jüriyi ikna etmeye yeter mi? Bana bu motivasyonla ilgili istekte bulunan kişilerden birkaçı LGS öğrencisiydi. O yüzden birazcık o konuya ağırlık vererek devam etmek istiyorum. Evet, LGS ile ilgili çalışman gerektiğini, başlaman gerektiğini biliyorsun ama buna rağmen bir şeylerin eksikliğinden veya varlığından dolayı motivasyonla ilgili sorun yaşıyorsun. Bir jürinin karşısına çıktın. Jüri sana şöyle söyledi. Neden çalışmıyorsun? Sen de motivasyonun eksik olduğunu söyledin. Niye diye sordular. Motivasyonun niye eksik? Sen dedin ki çok az zaman kaldı. Şu sebeplerden dolayı motivasyonum eksik. Ya başaramazsam ya olmazsa şeklinde bir sürü şey sundun. Sence jüri bundan ikna olur mu? Ben olsam olmam. Ya başaramazsam? Ya güzel olmazsa gibi düşüncelerimizin altında aslında mükemmel beklentilerimiz yatar. Yani kafamızda yapmamız gereken işi mükemmelleştirmiş, idealleştirmişizdir. En iyisi olmasını istiyoruzdur. Ama en iyisi olamayacağını duyduğumuz şüphe bizi hiç başlamamaya itiyordur. Yani şöyle düşün, kendine bir elbise almak istiyorsun. Ama en iyisi olmadığı için o elbiseyi almıyorsun ve çıplak geziyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Çok mükemmelliyetçi veya çok idealist baktığımızda önümüzdeki hedef bir anda mükemmelleşiyor ve bizim ona ulaşma ihtimalimiz giderek düşüyor. Böyle durumlarda motivasyonumuz bizi harekete geçirebilecek kadar yeterli olamayabiliyor. O yüzden eğer yaşadığın sorun buysa öncelikle hedefini daha gerçekçi bir zemine indirebilirsin. Yani hedefin 100 üzerinden 90'sa ve bunu yapamayacağına inanıyorsan onu 80'e indir, 70'e indir. En azından motivasyonunu uyandıracak kadar küçük bir hedefle başla. Mesela çözmen, bitirmen gereken bir tane kitap olduğunu düşünelim. Bu kitap diyelim ki 300 sayfada okuman gereken bir kitap. Bunu parçala. 50'şer, 30'ar sayfalık parçalara ayır ve sadece buymuş gibi davran. Çünkü beyninin kolay lokmaya ihtiyacı var harekete geçmesi için. Bu birinci yöntem. Bunu deneyebilirsin. Bir diğer önemli nokta ise kafanda belirlediğin motivasyona ihtiyaç duyduğun şeyin olumlu bir cümle halinde, olumlu bir formda olması gerekiyor. Yani hiçbir zaman hedefin olumsuz bir şey olmamalı. Çünkü beynimiz bir şey algılarken sırayla algılıyor. Yani sen bir şeyi yapmamakla ilgili bir hedef belirlediysen kendine, beyin önce yap kısmını algılıyor oradaki. O yüzden olumlu bir cümle kurarsan, işte şişman olmamak gibi bir hedef olamaz. Bunun yerine kilo vermek şeklinde bir hedef belirleyebilirsin. Ya da bir daha bu kadar uyumayacağım dediğin zaman bunun yerine daha erken kalkacağım, daha az uyuyacağım şeklinde hedeflere çevirebilirsin. Rotanı belirledin ama hala motivasyonla ilgili sorunların var. Çünkü bu zamana kadar verdiğin emeğin ve sahip olduğun potansiyelin seni hedefine ulaştıramayacağını düşünüyor olabilirsin. Yani ben kendimi biliyorum. Hedefim başarmak ama çok da başaracağımı düşünmüyorum. Yani kendine olan inancım ve özgüvenin olabilir. Eğer gerçekçi bir hedefin varsa, buna rağmen kendine inanmıyorsan, işte o zaman kendine olan ilişkini düzeltmen gerekiyor. Kendine haksızlık yapıyorsun demektir. Evet, motivasyonun bir şeyin fazlalığından, bir şeyin eksikliğinden de kaynaklanıyor olabilir. Yani yapman gereken şeyleri oluşturacak şeylerden birisi eksik olabilir. Buna rağmen yapacakken hayatındaki problemlerin, bazı işte yapman gereken başka işlerin varlığı da motivasyonla darbe vuruyor olabilir. Ama buna rağmen kendine şunu söylemen gerekiyor. Eğer yapmam gereken buysa bir şekilde yapacağım sebepleri bulmalıyım. Bunları toparlamalıyım ve yapmam gereken sebepler motivasyonumu engelleyen sebeplerden daha güçlü ve daha fazla olmalılar. Ki bu bence böyledir. Bir kağıt al, ortadan ikiye böl ve bir tarafa yapman için gereken sebepleri, bir tarafa ise motivasyonunu darbeleyen, yani bahane olan sebepleri not al. Acaba hangileri daha önemli ve daha değerli? Sen ne için bu yola çıktın? Eğer bugün bu videoyu izliyorsan, motivasyonla ilgili bir şeyler yapmaya çabalıyorsan aslında niyetin
niyetin belli, en önemli adımı atmışsın, harekete geçmişsin. O yüzden bunu sürdürmekle ilgili senin odaklanman gerekiyor. Bir diğeri ise kendimizi böyle aşırı kurbanlaştırmak. İşin özü şu: şu an yaşadığın olayda, durumda senin hayatındaki olumsuz etmenler, seni kurban veya mağdur yapan şeyler şu an için herkes için geçerli. Yani korona şu an herkesin hayatını alt üst etti. Uzun bir süre ne olduğunu anlayamadık. Bazı caps'ler de gördük. Bu caps'lerde dünyanın sonu mu geliyorsa ders çalışmaya başlayayım bir şeklinde ya da işte ölecek miyiz yoksa diyete mi başlayayım gibi insanların hayatını allak bullak eden bir süreçten geçtik. Hatta hala geçiyoruz. Peki bu sadece senin için mi geçerli? Hayır, bu herkes için geçerli. Eğer şu an sınava hazırlanıyorsan ve bütün dünyayı etkileyen bu sebepler seni motivasyonla olumsuz etkiliyorsa kendine şunu söyle. Diyelim ki sınavı okuyan optiklerde bir sıkıntı oldu ve herkesin 10 puanını kırdılar. Bu seni ne kadar etkiler? Evet, puanın 10 puan düşük gelir. Dersin ki aslında ben daha çok puan bekliyordum. Niye böyle düşük geldi diye düşünürsün. Ama en nihayetinde sıralaman değişmez ve hangi okula, hangi üniversiteye yaşayacağınla ilgili bir değişiklik olmaz. Yani herkesi etkileyen bir durum totalde senin durumunu çok da fazla etkilemez aslında. O yüzden birincisi bu süreçle ilgili bahanelerini birazcık kapı dışarısında bırakman gerekiyor. Çünkü bunlar herkes için geçerli olduğundan çarpan etkisi çok düşük. Sıfıra yakın. Hatta akıllı olanlar, gerçekten hedefine sadık olanlar bu süreci fırsata çeviriyorlar. Çünkü nerede başarılı biri varsa hep böyle yapmıştır. Hayatını başarı öyküsüne çevirmiş insanlara bir bak. Hepsinin hayatında çok zor dönemler, birçok olumsuzluklar yaşanmıştır. Buna rağmen başarmışlardır. Çünkü aslında hayat dediğimiz şey zorluk karşısında bizim hızımızı arttırdığımızı düşünürsek, olumsuzlukların bizi güçlendirdiği bir yerdir. Hiçbir insan düz bir patika yolda yürürken başarıya koşmaz, başarıyı hedeflemez ve bunun için kendi sınırlarını zorlamaz. Eğer hedefin başarılı bir insan olmaksa, bu küçük çapta, büyük çapta olabilir, normal süreyen bir düzeyde de olabilir. Öncelikle kendine şunu sor: sen başarmış biri olsan şu an nasıl davranıyor olurdun? Ya da sınavdan çok iyi bir puan almış birisi şu an ne yapıyor olurdu? Ona göre davran. Çoktan hedefine zaten ulaşmışsın gibi davran. Şu an birçoğumuz yapamayabilirim, yapamayacağım basamağında. Ama bunu yapacağıma çevirirsin. Hatta ben bir tık daha üzerine gitmeni istiyorum. Yaptım bile diye düşün. Başardım bile. Şu an sadece olması gerekeni yapıyorum. Ben çoktan başardım. Yani sanki olmuş gibi davran ve olmuş bir insan şu an nasıl davranır o şekilde davranmaya çalış. Yani bundan bir ay sonra, birkaç hafta sonra, birkaç ay sonra sınavdan hedeflediği puan almış bir insan ne yapması gerekir? Ona göre davran. Aslında bunlar çok basit. Bir diğeri, harekete geçmek için motivasyona çok da bir ihtiyacın yok aslında. Çünkü motivasyon dediğimiz şey biraz nazlı bir arkadaştır. Motivasyonun gelmesi her zaman bize bağlı değildir. Bazen her şey tam olduğu halde, istediğimiz her şey olduğu halde motivasyonu bir türlü bulamayabiliriz. O yüzden sana tavsiyem, motivasyonu bekleme. Bırak o arkadan gelsin ama sen yola çık. Mutlaka gelecektir. Tüm bunlara rağmen hala daha kaygı yaşıyorsan sana çok acı bir şey söylemek istiyorum. Şu an senin yapamamak, başarmamak için saydığın bahaneleri dışarıda bir yerde başkaları daha iyi yapmak için sebeplere çeviriyorlar. Bunu sen de yapabilirsin. Çünkü hayatta zaten kendi sınırlarını, kendi imkanlarını, kendi hayatındaki rotanı hep başka kriterlere göre belirlersen sen sadece hayatın sana açtığı boşluğu dolduran biri olursun. Daha fazlasını istemelisin. Sıkıştığın o kabukları kırmalısın, o duvarları yıkmalısın ve daha ileriye gitmelisin. Bunu bugün yapmazsan, bunu sen yapmazsan hiç kimse yapamaz. Peki bir diğer sebep de şunu fark ettim. Bence bu çok önemli bir konu. Biz bazen motivasyonu hayatımızdaki birçok şeyden mahrum kalmak, bunu ertelemek ya da kendimizi muaf kılmak için aslında öne sürüyoruz. Nasıl mı? Çünkü biz daha çok küçükken, biz bir şeyi tam yapacakken ya da yapamıyorken annemiz babamız dedi ki çekil ben yaparım. Biz bir şey yaptık olmadı. Bizim yerimize hep başkaları yaptı. Yani eğer bir şey yapamıyorsak bizim yerimize başkalarının yapmasına alıştık. Çok basit bir örnek. Ayakkabısını bağlayamayan bir çocuk onunla uğraşırken annesi çekil dedi. Ben yapayım. Tamam bu defalık ben yapayım. Ya da bir temizliği yaparken ya da bir yemeği yaparken of sen de beceremedin. Tamam ben yapayım deyip elimizden aldılar. Biz ne öğrendik? Eğer bir şey yapamıyorsak biri bizim yerimize yapar. O yüzden bazen kendi kendimizi hiç fark etmeden bilinçsiz bir şekilde bu sirkülasyona sokuyoruz. Yani yapamıyorum diyoruz. Yapamıyorum olmayacak. Sanıyoruz ki birisi gelip bizim yerimize yapar veya başarır.
Hayır. Şartlar ne olursa olsun o günler geçti. Artık kimse bizim yerimize bir şey yapmayacak. Yapsa bile bu hiçbir zaman hedeflediğimiz şekilde olmayacak. O yüzden artık kendi hayatında söz sahibi olmanın vakti çoktan geldi. Karantina sürecinde her neye başlamak istiyorsan yapacağın ilk adımı belirle. Eğer bu ilk adımı belirlemek seni harekete geçirmiyorsa şunu söyle kendine. Demek ki bu yeterince küçük bir adım değil. Mesela eğer hedefin yataktan çıkmaksa yapabilecek en küçük adımı hayal etmen gerekiyor. Mesela kolunla yorganı, çarşafı çevirmek gibi. Ya da önce bir yatakta oturmak gibi. Ya sonra halıya bir basmak gibi. En sonunda kalkmayı hedefle. Çünkü beyin küçük lokmalarda daha böyle hızlı hareket eden bir yapıya sahiptir. Mesela ben resim yapmakla ilgili en küçük adım neydi? Tuvalim hala jelatinle kaplıydı. Onu söktüm. Bu benim için bir adım. Daha sonra yarın mesela resmimi belirleyeceğim. Ya da işte renkleri belirleyeceğim. Hangi konuda yapmam gerektiği. Bunu belirlerken ben heyecanlanacağım ve yapmaya başlayacağım. Sen de aynı şeyi yapabilirsin. Tüm bu konuştuklarımıza rağmen hala daha ama benim hayatımda şöyle ama böyle fakat ancak diyerek cümle kuruyorsan bir de şu videoyu izle. Evet, videoda da gördüğümüz gibi hayatımızdaki engeller, yokuşlar, o sümsekler aslında bizim hızımızı artırıyorlar. Bu videoyu ben o kadar çok seviyorum ki. Şu an ama deyip kurduğun her şey hayatından çekilse sen daha başarılı olmayacaksın. Tam tersi. O amalara rağmen çabalarsan hayat sana asıl başarıyı, asıl hızı getirecek. O yüzden şimdi ayağa kalk. Telefonunu bırakmadan önce beğen, abone ol ve paylaşmayı unutma. Bunu yaptıktan sonra telefonu bir yere koy ve her ne yapmak gerekiyorsa ilk adımını, en küçük adımını belirle ve yapmaya başla. Bu kadar basit. Sana söz veriyorum. Motivasyona devamında gelip size eşlik edecek. Umarım video hoşuna gitmiştir. Motivasyonla ilgili çok konuşmak yerine ufak tefek tekniklerden bahsettim bu videomda. Daha ayrıntılı dinlemek istiyorsan diğer videomu izlemeni öneririm. Linki zaten şurada bir yerde olacak. Eğer videomda faydalı bir şey bulduysan ve faydalı olduğunu düşünüyorsan insanlarla paylaşmayı unutma. En sonda bir anket var. Eğer bunu doldurursan ve görüşlerini benimle paylaşırsan çok mutlu olurum. Motivasyonla ilgili senin kendine has tekniklerin varsa mutlaka yorumlarda bildir. Hem bana hem de izleyen, okuyan diğerlerine de faydalı olacak şeylerdir bunlar. Umarım sevmişsindir. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.